Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fadime. Bluzumuzun 3. ve son bölümüyle karşınızdayım. Motifimi tersinden elimle düzelterek ütü masama yerleştiriyorum. Daha sonra buhar ayarını açtığım ütümü hiç değdirmeden 1 santim yukarısından iyice buharını üzerine püskürtüyorum. Bekliyorum ve tersini çeviriyorum. Zaten açıldı şu an motif, farkındasınızdır. Tekrar bir de yüzünden hiç değdirmeden iyice buharı veriyorum. Buhardan da şu an kameram mahvoldu ama görülüyordur diye düşünüyorum. Hiç değdirmiyorum arkadaşlar. Tekrar tersini çeviriyorum. Düzeltiyorum. Ve tekrar tersinden iyice buharı veriyorum. Bu aşamadan sonra motifimi dümdüz bir yere elimle iyice düzelterek yerleştireceğim. İyice soğuyana kadar bekleyeceğim. Ve hiç değdirmeden buhar ütüsünde yapmış olacağım. Tüm motifleri ve bluzumun ana parçasını da bu şekilde buharla açtıktan sonra hepsini monte edeceğiz. Dümdüz bir şekilde masama yerleştirdim. Hala çok sıcak. Elimle düzelttim, çekiştirerek güzelce düzelttim ve görüyorsunuz düzünde iyice soğuyana kadar buradan kaldırmayacağım. Burada arkayı buharla düzelttim. Önü de düzelteceğim. Hiç değdirmeden yapıyorum arkadaşlar. Sadece yakayı yüzünden yapıp daha sonra bluzumu tersine çevirip diğer bölümlerini tersten yapacağım. Hiç buharın gücünü küçümsemeyin. Direkt olarak ütünüzü örgünüze değdirmeyin. Eğer illa değdirmek istiyorum, illa ben ütüyle yapmak istiyorum diyorsanız da yine buharlı ütü ve ıslak bir tülbentle yapın. Hemen ütümü ayarlayayım ben şurada. Bakın hiç değdirmiyorum. Ve elimle düzeltiyorum. Buraya gelmemiş ama şurada düzelen bölümü görüyorsunuz. Yani buhar deyip geçmeyin. Buharla biliyorsunuz eskiden neler çalıştırdılar. Hala da kullanılıyor. Şimdi buharı verdim. Elimle düzeltiyorum. Tabii ben şu an tek elimle düzelttiğim için biraz zor oluyor ama şimdi kapatacağım bunu ve iki elimle düzelteceğim. Koldayım, görüyorsunuz kıvrım kıvrım bir halde. Hemen şurada ısımı yükseltiyorum. Ve hiç değdirmeden gösteremiyorum şu an. Değdiremediğimi, daha doğrusu değdirmek istemediğimi ve veriyorum buharı. Elimle de düzelteceğim. Zaten hemen açılıyor arkadaşlar. Elinizi de yakmayın bu durumda. Ben biraz alışığım bu duruma, o yüzden yapıyorum ama siz temkinli davranın. Görüyorsunuz hemen açıldı. Şimdi diğer kolu da yapıp etek ucunu da yaptıktan sonra bluzumu ters çevireceğim. Bir de yüzeyinden, ters yüzünden buhar arka ön verdikten sonra bunu da düzelteceğim. Dümdüz bir yere koyup soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra birazcık ütüm su damlattı. Motiflerimin kurumasını bekliyorum şu an. Onlar kurur kurumaz da başlayacağız. Örgümün tersini çevirdim. Ve hiç değdirmeden görüyorsunuz nasıl düzeliyor. Buharı üzerinde gezdiriyorum. Bütün her yerinde böyle gezdirdikten sonra da dümdüz bir yere koyacağım. İyice kurusun ve dümdüz olsun diye. Buhardan sonra ilmeklerin açılışını görüyor musunuz? Yani bu kadar güzel açılmış bir bluza daha ben gidip bir de bastıra bastıra ütü yapamam. Yanarsa diye korktum. Başta ben bir bastırayım diye düşünmüştüm ama bu kadar emekten sonra da şimdi yeniden hem ipim bitti hem sabrım bitti. Aynı örgüyü tekrar öremeyeceğim için bu kadar zamana yazık olmasın diye düşündüm ki bence çok da güzel oldu. Değdirsem bu kadar güzel olmazdı belki de. Ne olur ne olmaz, siz de temkinli gidin.
Evet, buhardan sonra böyle güzel bir görünüme kavuştular. Tabii elimle çekiştirerek birazcık onların formunu da düzelttim. Maalesef ütümden buharla beraber su da çıktığı için çoğu motifim şu an ıslak. Islakken de dikmek istemiyorum. Çok gıcık olur. Hiç sevmem. O yüzden bunlar kurur kurumaz bluzumuzu dikerek bitireceğiz. Bluzumu yaydım. Motifleri de üzerine istediğim şekilde, daha henüz dikmedim, yerleştirdim. Birazdan dikiş bölümünü anlatacağım size. Ben böyle asimetrik bir şekil yapmaya karar verdim. Motifimin bir tanesi biraz daha yukarıda, ucu azıcık çıkarken bir tanesinin işte ne denir, %30'u çıkıyor. Bir tanesinin yarısı çıkıyor şeklinde göstereyim. Yarım çıkanı da hem aşağıya doğru yarım hem de yana doğru yarım. Buradan hem öne hem de arkaya bir kısmı dikilecek. Böylece farklı bir bluz yapıyoruz. Burada ben böyle asimetrik yapıyorum diye aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Motiflerinizi istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. İkinci motifim bu ikisinin ortasındayken, diğer motifim yine yanda, yine görüyorsunuz arkaya doğru devam edecek dikişi ve üçüncü sıramızda da motifimi buraya tek yaptım. Tek tarafa doğru, sağa doğru ve öndeki son motifimde, daha doğrusu koldaki motifimde tam kolu ortalayacak şekilde olacak. Kolu tamamen sararken şöyle ucunu da birazcık aşağıya doğru çıkartmayı düşünüyorum. Kalan 3 motifimde şöyle sırasıyla bu renkleri seçtim. Şunu da hatırlatayım. Renkleri seçerken birbirinin yanına aynı renkleri düşürmemeye çalışın arkadaşlar. Şimdi ben şurada bir ayarlama yapacağım. Yakın renkler gelmiş. O yüzden değiştirmem lazım. Şu mesela şuraya olabilir diye düşündüm. Ya da bu ikisini yer değiştireyim. Bu kalan 3 motifi de arkada etek ucuna yerleştireceğim. Asimetrik yapmayı çok istiyordum çok uzun zamandır. Çünkü size bir sır vereyim. Asimetrik kıyafetler insanı daha uzun ve daha ince gösterir. Bu da bizim sırrımız olsun. Motiflerimi dikeceğim sırayla masama yerleştirdim. Etek ucundaki bölümleri ayırıyorum ama belinize gelen bölümü belinizin ince gözükmesi için koyu renklerden seçmenizi tavsiye ederim. Daha sonra göğsünüze gelen bölüm, göğsünüz büyükse göğsünüze koyu renk olanı koyabilirsiniz. Kalçanız çok genişse kalçanıza geniş olanları koyabilirsiniz. Omzunuz genişse koyu renk olanı koyabilirsiniz. Omzunuz darsa, kalçanız genişse de omzunuza açık olan renkleri koyarak bir vücudunuzu ne denir? Daha formda gösterebilirsiniz. Şimdi sizden hemen rica ediyorum. Bu örmüş olduğunuz ana bluz parçamızı giyiyorsunuz. Ve daha sonra gidip göğsünüzün göğüs çatalı diyeceğim artık, yani bunun başka adını bilmiyorum. Göğüs çatalının bittiği noktaya şu işaretinizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve unutmayın, bu bluz acayip iç gösteriyor. Onun için motiflerinizi yerleştirirken de görüyor musunuz? Elim olduğu gibi gözüküyor. Yüzüm gözüküyor. Her şey gözüküyor yani. Bu motiflerinizi yerleştirirken de bunun içerisine çamaşırınızla mı giyeceksiniz? Bir kısa atletle mi giyeceksiniz? Ya da normal atletle mi giyeceksiniz? Askılı bir elbiseyle mi giyeceksiniz? Bunu neyle kombinleyecekseniz onu giyip üzerine bunu giyip daha sonra şu işareti aldıktan sonra motifleri yerleştirin. Çünkü burada güzel görüneyim derken bu kadar da bilmiyorum. Herkesin kendi tercihidir. Kimsenin açıklığı, çıplaklığı, etin ne kadar gösterdiği beni ilgilendirmez. Ama güzel görünmek, hani daha estetik, daha hoş gözükmek varken anladınız siz onu. Beni anladığınızı düşünüyorum. O yüzden şimdi konuya devam ediyoruz. Çünkü kötü konuşmak da istemiyorum. Gerçekten bazen ipin ucu kaçıyor diye düşünüyorum. Şimdi burada şu iğneye göre önce kalçadan başlayacağım. Daha sonra şu iğneye göre motiflerimi yerleştireceğim. Son kalan motifimi de kola yerleştirdikten sonra 3 motifi de arkaya yerleştireceğim. O arkaya yerleştirdiğim motifleri en son yerleştireceğim. Daha önceki videoda anlattığım gibi bunların hepsini şöyle göğse, ondan sonra etek ucuna falan paralel de yerleştirebilirsiniz. Ama ben burada asimetrik çalışmak istiyorum.
Bunu da size bırakıyorum. Ve motifleri yerleştirirken de benzer motifleri yan yana yerleştirmemeye çalışın. Eğer çok yakınsa motifleriniz, en azından mesela hangisiyle gösterebilirim? Diyelim ki şu iki motif çok yakın birbirine. O zaman da mesela şuradaki mavi şu tarafa doğru getirmeye çalışarak yaparsanız sizin için daha estetik bir görüntü olur. Şimdi devam ediyoruz. Sırf bu proje için yastık aldım çünkü mankenim yok. Herkesin de manken almasına gerek de yok. Eğer bu işi her dakika profesyonel olarak yapıyorsanız tabii ki alın. Ama iyi bir manken çok pahalı olduğu için düşündüm, taşındım, dedim en güzel ben bunu bir yastıkta anlatırım. Eski yastıklarımı da bu formda olanları, benimkiler daha böyle boyun destekli falan olduğu için böyle yastığım yoktu. Bunun gelmesini beklediğim için de birazcık bu bluzum gecikti. Hemen şöyle giydiriyorum. Görüyorsunuz. Bunu yanlardan iğneleyeceğim arkadaşlar. Şuralardan tutturacağım ki yanını falan bir göreyim ben. Mesela şu yana gelecek. Şöyle dikeceğim ben bunu. Yandan, önden yarısı gözükecek, arkadan yarısı gözükecek, alta doğru olacak. Bunların hepsini iğneleyeceğim, teker teker dikeceğim. Şimdi acaba şunu çıkarsam daha mı kolay olacak? Kayıyor biraz. Çıkartmaya karar verdim. Eğer sizin yastığınızın naylonu kaymıyorsa çıkarmayın. Tekrar giydireyim. Tam yandan bir adet toplu iğne ile iğneliyorum. Motif motif gideceğim arkadaşlar. Çünkü hepsini iğneleyeyim yapayım diye düşündüğümde çok geniş bir şişle ördüğüm için iğneler durmuyor. O yüzden önce başlangıç olarak sağ tarafımdaki motifin daha uzun durmasını istediğim için şöyle önce sağımdaki yandaki motifi iğneliyorum. Önce bunu dikeceğim. Daha sonra sırayla hepsini tek tek dikeceğim. Bütün aşamaları göstermeyeceğim size ama nasıl diktiğimi anlayacaksınız. Merak etmeyin. Ben de böyle bir şey ilk kez yapıyorum. Daha önce söylemiş miydim acaba? Moda evinde çalıştım. Gelinlik, abiye diktim. Tülün üstüne güpür, incik boncuk ve benzeri şeyler diktim. Ama bu tül gibi de değil. Çok esnek bir malzeme oldu alttaki ana parçam. O yüzden şimdi şöyle gösteriyorum. Şurası tam yan dikişimiz. Şurası da etek ucundan aşağıya doğru sarkan uzun olmasını istediğim bölüm. Şuradan başlayarak iğne ardı denen bir yöntemle dikeceğim. Daha sonra şu etek ucunu da dikeceğim ki şuradan böyle gözükmesin diye. Ama hepsini çok dikkatli dikmem lazım. Görüyorsunuz iğne burada kaldı. Gidiyor. Yeniden iğnelerim ben burayı şimdi. Çok dikkatli dikmem gerekiyor ki bu iki örgü arasında fazla bolluk kalmasın ve giydiğim zaman büzüşük büzüşük olmasın diye. O yüzden siz de yavaş yavaş sürekli kontrol ede dikerseniz iyi olur. Önce arkadaşlar kenardan başlıyorum. Düğüm attım ama düğüm işe yaramıyor. O yüzden bağlayarak gideceğiz. Önce şöyle başlıyorum. Tamin iğnesiyle yapayım dedim. İpim sığmadı. Kendi ipiyle yapıyorsunuz. Şu an ben plastik iğne ile yapıyorum. Şöyle düğüm atarak başlıyorum ki daha sonradan ipimi ben düğümlemiştim. Bu niye söküldü demeyeyim. Ve başlıyorum şuradan. Buradaki formu bozmadan gidiyorum. Şöyle görülebiliyor mu acaba? Şöyle yapsam daha mı güzel gözükür? Yastık da çok yumuşak olduğu için sürekli kayıyor. Sanki şu daha iyi oldu şurası. İğne ardı da neydi arkadaşlar? Çıktığımız ipin 1 milim gerisinden batıp 1 santim ya da yarım santim ilerisinden çıkmaktı. Şimdi burada bayağı zorlanacağım ben kamera karşısında. Birazcık size anlatıp bunu kucağıma alarak yapmam daha kolay olacak. Çünkü bir elimi de şöyle tutmam lazım ki alttan da kontrol edebileyim. Keşke etamin iğnesine sığsaydı. Eğer ipiniz etamin iğnesine sığıyorsa çok daha kolay yaparsınız bunu. Çünkü iğnem gerçekten korkunç büyük. Almayı unuttuğum malzemelerden birisi de buydu. Bakalım bir dahaki gittiğimde unutmam umarım. Defterime yazmıştım ama defterime bakmayı bile unutmuşum. O kadar hastaydım.
Evet. Şöyle yavaş yavaş dikiyorum. Şimdi hemen size açıp göstereceğim arkadakini. Arkası böyle olacak. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle birazcık da ben burayı sizin için büyütürüm. Böyle yavaş yavaş burayı tuttura tuttura gideceğiz. Bu yarım bölümü bitirdikten sonra bir de etek ucundan sıkıştırmadan bol bol burayı da dikeceğiz ki etek ucumuz problem yaratmasın giyerken, ki kalçaya da geldiği için böyle kasıntılı bir kıyafetimiz olmasın. Kalça içinde rahat olsun. Üstelik kalçası sıkan bluzlar kişiyi daha da kilolu gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ben burayı dikiyorum, geliyorum, sonucu göreceğiz. Dikerken bir kirpiğin içerisinden sonra 1 milim geriye gidip çırpma dikişi gibi yaparken bir de kirpiğin arasından geçiyorum, görüyorsunuz. Kirpiğin içinden çıktım, geriden battım, aradan çıkıyorum tekrar. Tekrar şöyle geriden batıp tekrar kirpiğin içinden çıkıyorum. Bir kirpikten bir aradan giderek bu bölümü yapıyoruz. Şuradan başlayıp buraya kadar diktim. İğne ardı denen yöntemle. Şimdi şu aradaki havada kalan motifimizi de şuraya dikeceğiz. Aynı şekilde dikeceğim. Üstten böyle dümdüz giderek dikeceğim. Birinci motifimiz bitmiş olacak. Böyle yastığa bir şeyler iğnelediğinizde iğnenizi sayın lütfen. Ben mesela 4 tane iğne ile işlem yapmıştım. Şu an hepsi masamda. 4 tane. Ne olur ne olmaz çoluğunuz çocuğunuz habersiz alır yatar. İğneler de girebilir. Çünkü buradaki yastık kılıfının başına toplu iğnenin başı girebilir. Görmeyiz. Kazalardan korunmak için sayarak yapalım. Dikişimizin üstten görünmemesine gayret ediyorum. Geldim. Burada iğnemin çıkışını yapıyorum. Son kez şuradaki kirpiğime de batayım. Kirpiğim havada kalmasın. Diğer motifim için ipimi koparmadım. Devam edeceğiz. Birinci motifimi diktim. İkinci motifimi yerleştiriyorum. İğneleyeceğim. İğneleri yine sayıyorum. Kaybetmemek, yastığın içinde kaybolmasın diye. Daha sonra üçüncü motifimi yapacağım. Hepsini sıra sıra yapıyorum. Çünkü bunun kıvamı o kadar yumuşak ki ince çoraptan daha yumuşak bir kıvamı var. O yüzden ben hepsini iğneleyeyim, daha sonra dikerim, pratik olur falan diye düşünmeyin. Hepsini tek tek yapın. Yine aynen yarım ay dikip şuradaki düzlüğü diktikten sonra buna geçeceğim. Önce etek ucunu anlatmak istiyorum. Son 3 taneyi ben arkaya dikecektim ama bir tane açık bölüm kaldı. O yüzden önce etek ucunu tamamladım. Önce şuradaki bölümden başladım. Görüyorsunuz, tamamen şu ortadaki bölüm aşağıda kaldı. Daha sonrasında tam ortada, daha sonrasında da görüyorsunuz şu bölümden sonrası aşağıda kaldı. Buradaki dördüncüde ise sadece son sıradaki şuradaki birkaç fıstık dışarıda kaldı. Onun dışında arkadakileri de aynen buradakiler gibi yaptım. Şimdi etek ucumuz bittikten sonra şuradaki bölüme geliyoruz. Belimiz ince gözüksün diye buraya da 2 tane koyu motifi şu aralara monte edeceğim. Evet. Şöyle şurası da hafif dönüyor, fark ettiyseniz. Şurası da birazcık dönecek koltuk altına doğru. Ve daha sonra da bir tane motifimizi şöyle şuraya doğru yapmayı planlıyorum. Hemen şöyle kameramı ayarlayayım. Ki burada görüyorsunuz benim işaretim vardı. Ki böylece askılı giydiğimde gayet rahat bir şekilde giyeceğim. Orada göğüs dekoltemi de kapatmış olacak. Son kalan motifimi de kola yapacağım. Şöyle yarısı kolumun bir tarafında, yarısı kolumun diğer tarafında olacak. Şimdi ben şu iki sırayı şurayı yapıyorum. Kolu daha detaylı anlatacağım size. O noktada buluşalım. İkinci sıradayım. Size de bir fikir olması açısından bir görsel olsun diye hızlandırarak burayı gösteriyorum. Her kirpikten ve her kirpiğin arasındaki zincirin içinden geçerek ilmek ilmek dikiyorum. Ve burada da kirpiklere yaklaşıyorum. Kirpikleri denk geldiği yerlerde 2 kirpik, bazen 3 kirpik karşı karşıya geldiğinde de 3 kirpiği birbirine dikerek
Sanki orada birleşmiş gibi motifleri dikmişim gibi devam ediyorum. Beldeki ikinci motifimi de dikiyorum. Şu an ön ortasını işaret ediyorum ama ön ortasına motifimi tam olarak yerleştirmeyeceğim. Birazcık yana doğru yerleştireceğim. Asimetriyi devam ettirmek istiyorum. Özellikle bu yakadaki ve koldakini en sona bırakırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü eliniz biraz daha alışır ve göz önünde olan, diğerleri de göz önünde ama göz önünde olan en önemli iki tanesi bunlar olduğu için daha güzel dikişleriniz olur. Benim şuradaki iğnem yüzünden biraz problem yaşıyorum. Şöyle de göstereyim kameraya. Bunun küçüğünü alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben artık bugün de çıkamadım. Haftalardır da işimi bitiremedim. Yok gripti, yok oydu buydu, ilaçlamaydı. Ondan sonra yastık aldım, o çok geç geldi. Evdeki minderlerle yapayım dedim ama benim minderler maşallah kocaman olduğu için bluzum çok çirkin bir şekilde esner ve yanlış dikerim diye vazgeçtim. Ondan sonra dün de hastanedeydim akşama kadar. Bir de iğne oldum. Tetanoz iğnesi sağ olsun kolumu hala 24 saati geçti ama hala kolumu ağrıyor ve kolum odun gibi. Yani şu an burada hareket ettirdiğime bakmayın, bayağı zorlanıyorum. Sizi de çok beklettiğim için şu an yapmak zorundayım artık. Çok görülmüş bir şey olmadığı için de bayağı merak edildi. Tabii ki benzerleri vardır. Dünyada bir ilk demeyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağım. Ben de çünkü esinlendim ve herkes birbirinden görerek kendi zevkine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkesin fikrine ve emeğine saygı duyuyorum. Ünlü bir markadan esinlendik efendim. Kendimiz için tasarladık. Artık esinlendiğimiz şeyden eser yok ama başka bir güzellikler esiyor burada. Ben kendim de çok beğendim. Hem ipi hem de motiflerin bu bluzdaki duruşunu çok beğendim. O yüzden de dilerim siz de beğenirsiniz. İlmek ilmek ördük. Bir de ilmek ilmek dikiyoruz. Sonucun güzel olmama şansı yok bence. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, her aşamada gidip bluzu yeniden giyip aynada yeniden işaretler aldım. Artık o aşamaları da çekmedim. Çok uzun sürüyor. Önemli olan herkesin bu bluzu kendine uydurması. Bunun aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Kendi zevkinize ve vücut tipinize uygun yaparsanız çok iyi olur. Özellikle böyle ebruli yapıyorsanız açık renkleri daha göz önünde olsun, daha geniş gözüksün istediğiniz yerlere, koyu renkleri de daha dar gözüksün, daha ince görüneyim dediğiniz yerlere aplike ederseniz daha güzel olur. Şöyle aralarda da böyle kirpikler karşı karşıya geldiğinde görüyor musunuz ne kadar zorlanıyorum? Birazcık başka bir yerden batayım en iyisi. Şöyle karşılıklı olarak kirpiklerin içerisinden geçiyorum. Bazı kirpikleri de böyle birleştirerek daha güzel bir bütünlük kattığımı düşünüyorum. Bunu biz güpürlerde yapıyorduk gelinlik dikerken. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bunca yıldır modacılar yaptığına göre biz niçin örgülerimizde yapmayalım? Şurada da hemen şuradaki kirpikle buluşturacağım. Böyle 2 ya da 3 tane kirpik karşılıklı geldiğinde hemen bu fırsatları sanki burada motifleri ekleyip yerleştirmişsiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Çok az bir bölüm kaldı. Kola geçeceğim. Son öne diktiğim motifin hemen peşinden de şurada son kalan motifimi koyuyorum. Bu kolumuza geldi. Şimdi şuradan başlayarak dikeceğim. Daha sonra yastığımı şöyle hiç yerinden oynatmadan gayet net bir şekilde buraya oturtmam lazım ki bunu giydiğimde omzumun bir tanesinde motif olduğu için bir tanesinde olmadığı için bu taraf büzgülü olup çirkin durmasın. Elimden geldiğince burayı net bir şekilde dikmek zorundayım. Bluzumun bütünlüğünü bozarsam burayı çirkin diktiğimden dolayı olacak. Onun için çok dikkat edeceğim. Şuradaki ipimi de hemen şuradan yürüterek gelip şuradan devam edeceğim.
kol dikişiyle ilgili diğer motiflerden farklı olarak bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü diktim. Burada birazcık daha farklı bir şey yapmaya karar verdiğim için yeniden söktüm. Size de gösteriyorum. Burada kolda kirpiklerin içinden değil de kirpiklerin battığım noktalarından ve zincirin içinden geçerek gitmeye karar verdim. Çünkü koldaki kirpiklerin havada olmasını istiyorum. Sanki burası bir apolet olduğu için birazcık daha süslü olmasına karar verdim. Diğerlerinde hepsinin kirpiklerin ve şuradaki boş zincirlerin içinden batarak yapmıştım. Burada bir de benim ipim şu an mavi olduğu için de çirkin durdu. İpim de çok az. Birazcık açtım, baktım pembe bölümü var mı diye, kalmamış. O yüzden böyle bir detaya devam ediyorum. Şöyle bir atlama yapıyorum. Hemen içinden geçiyorum. Bir katından geçip ilmek içinden girerek iğne ardı yapıyorum. Çekiyorum. Görüyorsunuz pek fazla fark edilmiyor ama az öncekinde çok fark edildi. Devam ediyorum iğne ardı yaparak kirpiklerin içinden girmiyorum. Sadece şu kenarlardan havada kalıyor, görüyorsunuz kirpikleri. Böyle dikeceğim. Sadece bu kısmı özel apolet olarak görünsün istediğim için. Bu da bir fikir. İstiyorsanız diğerini yapın. Döneceğim. Ve sonunda bitirdim. Evet efendim. Alt kısmı çapraz olan, daha doğrusu asimetrik olan, bu kısımları da asimetrik yerleştirdiğim motifler var. Görüyorsunuz. Omzumuzda böyle bir motifimiz var. Bir tarafta yok. Ve ben şimdi ne yapıyorum? Ölçüyorum, biçiyorum, geliyorum. Evet, geldik efendim. Çok şükür sonunda son aşamaya. Bayağı zorlandım bugün çünkü tek kolum odun kıvamında olduğu için ve ağrıdığı için bayağı zorlandım ama sonunda bitti şükür. Neydi? Motif aplikeli bir bluzdu. İnce bir bluz bölümü örmüştüm 7 numara ile ve ince bir ip ile. İpimi yeniden hatırlatayım. Alize Diva'nın bir muadiliydi. Instagram'dan aldım. Kilo ile satılıyor ve çile halinde satılıyor. Önce yumak haline getirmeniz gerekiyor bu ipi örmeniz için. Almak isteyenler bana Instagram'dan DM'den yazarsa elimden geldiğince yardımcı olurum. Kendileriyle herhangi bir ortaklığım yoktur. Bütün iplerimi kendi paramla almışımdır. Video çektiğimden bile haberleri yok. Henüz o kadar beni tanımıyorlar. Birkaç kez ip aldım sadece ve ben onları takip ediyorum. Onlar beni takip etmiyor. Bundan biliyorum. Şimdi efendim gelelim tüm diğer detaylara. Önce bluzumuzun motiflerini örmüştüm ben. Daha sonra şu ince bölümünü ördüm. Bunu da bir ünlü markadan esinlendim. Orada görmüş olduğum bir elbise bana bu bluz fikrini verdi. Ben illa elbiseyi gördüm diye elbiseyi örmek istemedim. Ben zaten bir şey görüp başka bir şeyini yapmayı seviyorum. Aynı şeyi uygulamaktan pek hoşlanmıyorum. Görülmüş ve yapılmış bir şey yapmaktansa yapılmamış bir şeyi düşünmek daha hoş geliyor bana. Bazen çok hoşuma giderse birebir aldığım şeyler de oluyor ama genelde değiştirmeyi seviyorum. Gelelim şimdi diğer bölüme. Burada motiflerimizi aplike ettik ve burada gördüğünüz gibi asimetrik bir şekilde aplike ettim. Burada herkes kendi tarzına ve yaşam tarzına, giyim zevkine göre bu kısmı değiştirebilir. Ben burada toplam 11 motif kullandım. Bir tane kolda, istiyorsanız iki kola da yapabilirsiniz. 7 tane etek ucunda, 2 tane belde ve bir tane göğüste olmak üzere toplam 11 tane motif kullandım. Motifleriniz illa bunlar olacak diye bir şey yok. Altıgen motif, dörtgen motif, beşgen motif, yuvarlak motif, kare motif hepsi olur. Yeter ki siz kendinize göre bir şeyleri uyarlayın. Gelelim şimdi diğer detaylara. Bluzumuz böyle hafif düşük kollu bir bluzdu, reglandı ve yüksekliğimiz motifler hariç olarak söylüyorum burada boy ölçüsünü 95 santim. Göğüs ölçümüzde efendim 106 santim. Yani ben burada kalçaya
kadar inmeyen bir bluz bu. Hemen basenin üzerinde bitiyor. Basene kadar bile inmiyor. Bir de çapraz yaptığım bölüm var. O bölüm birazcık kalçama doğru uzanıyor ama tam kalçada değil. Nasıl anlatayım? Hemen şuraya küçücük bir çizeyim ben. Şöyle bir beden yapımız var diyelim. Şöyle bir yapımız var diyelim. Biraz büyük bir kalça oldu ama neyse. Şimdi ben şuradaki çizgimi inceltip kırmızı yapayım şurayı da. Şurası bizim göğüs ölçümüz 106 santim. Benim bluzum şurada bitiyor. Bol yaptım ben. Tam burada bitiyor ve yine burada da bol bir görünümü var. Bir de şöyle motiflerim geldiği için birazcık basene kadar iniyor. Tam olarak kalçama inmiyor. Şurada basende kalıyor arkadaşlar. Sanırım anlatabilmişimdir. O yüzden istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz ama eğer bunu kalçaya kadar veya basene kadar net olarak indireceğim diyorsanız o zaman benim göğüs ölçüsü yaptığım bölümü şu kollara kadar arttırmış olduğum bölümü kalçaya ve basene göre ayarlıyorsunuz. Onun dışında dikişte dikkat etmeniz gereken noktalar var. Aynen bir kasnağın üstüne gerilen tülün üzerine yapılan işleme gibi düşünün bunu arkadaşlar. O yüzden bir yastığa gererek yaptım. Bir mankeniniz varsa onun üzerinde de yapabilirsiniz. Veya size yardımcı olacak bir kişi varsa siz de bunu kendinize yapıyorsanız veya çocuğunuza yapıyorsanız kimin içinse bu bluz ona giydirip onun üzerinde en azından şöyle ortasından hemen göstereyim onu da size. Tam şöyle ortasından bir tel, bir de şöyle bir tel artı şeklinde alırsanız daha sonra bunu dikmeniz daha da kolay olur. Yastıkla uğraşmayın, ben direkt kişiye göre uygulayayım diyorsanız da öyle yapabilirsiniz. Onun dışında da fazla da bir detayı yoktu. Sadece dikmeler benim kolumdan dolayı zamanımı aldı. Normalde daha da hızlı bitirirdim. Bunu ben öğlene yetiştirebilirdim ama maalesef tek kolumla anca bu kadar oldu. O yüzden kusura bakmayın. 250 gramda ip kullandım. Her ipten olur, pamuklu iplerden olur, tek renk ipten olur. Ama şu motiflerin daha fazla büyümemesi için bu motiften yapacaksanız da bu incelikte bir ip kullanmanız sizin için avantajlı olur. Bu motiflerle ve bu şiş üzerine yaptığımız aplike şeklinde kendinize gece kıyafeti bile uygulayabilirsiniz. Sadece ölçüleri doğru almanız gerekir. Onun dışında bu fikirle birçok şey yapabilirsiniz. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Ben gerçekten çok beğendim. Kendim ördüğüm için söylemiyorum. Gerçekten çok beğendim. Zaten defilede görür görmez model ve renk ve nasıl yapacağımı, oradaki motifler paraleldi mesela. Ben bunun asimetriğini istiyorum diye düşündüm. İstediğim şeyi de yaptığım için de ayrıca mutluyum. Size sunabildiğim için de ayrıca mutluyum. Dilerim elimden geldiğince güzel sunabilmişimdir. Yararlı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.